Evet efendim, 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Hüseyin Emre Akdeniz. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hocam, hoş buldum. Nasılsınız? Siz de iyisiniz umarım. Bizler deyiz, çok sağ olun. Sizi gördük, çok daha iyi olduk. Çok naziksiniz. Çok güzel bir günaydınla, pozitif enerjiyle hep beraber başlıyoruz. Herkese günaydın o zaman. Herkese günaydın. Vücudumuzda ağrı deyince en sık baş ağrısı, ikinci sırada diz ağrısı geliyor diye biliyorum. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz doktor bey. Gerçekten belli bir yaşın üzerinde herhalde dizi ağrımayan insan yok diyebiliriz. Yani hepimizin bir gün dizi ağrıyacak diyebiliriz galiba. Çünkü ortopediye en sık başvuru sebebi diz ağrılarıdır. Peki bu diz ağrısının sebepleri nelerdir? Dizlerimizi nasıl koruyabiliriz? Bununla başlayalım. Ya bu bizi bir ömür boyu taşıyan bu eklem aslında 2-3 tane kemikten, onların arasında şuradan göstereyim, menisküs dediğimiz koruyucu yapılardan ve kıkırdaklardan oluşuyor. Çok önemli bağlar var, buranın stabilitesini sağlayan. Bu bağların, bu menisküslerin, bu kıkırdakların ya böyle aniden spor yaralanmaları gibi aniden olmasıyla ya da zaman içinde yaşla birlikte aşınmasına bağlı ağrılar oluşabiliyor. İleri yaşta bu ağrının en sık sebebi kireçlenmeyken genç yaşlarda işte menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yırtığı gibi sebeplerden oluyor. Hocam evet. Kolajen eksikliği buna bir yöntem, yani kolajen eksikliğinden genelde hani diz ağrıları, eklem ağrıları falan çok daha ağrır derler. Yani aslında kolajen, glikozamin, hyaluronik asit bunların hepsi bu dizdeki bu kompleks yapının yapı taşları. Ama bunların eksikliği tam olarak buna sebep olur demek zor. Ama bunları takviye ettiğimiz zaman hastaların ağrısının geçtiği bir doğru. Peki hastalar size geldiğinizde tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Hani o menisküs olan ön çapraz bağlarının yırtıklarının tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Hastalar geldiğinde aslında şöyle bir korku oluyor. Acaba bende kemik tümörü mü var? Bu dizim niye bu kadar ağrıyor? Biz önce en kötüyü düşünürüz en hocam. Kötüyü her zaman o internete yazıldığı zaman evet. Adını almadığımız siteye oradan zaten insan direkt en kötüsünü buluyor. Biz önce bir dinliyoruz onları, ağrısının karakterini anlamaya çalışıyoruz. Sonra da muayene ettikten sonra da genellikle röntgen ve MR gibi tetkiklerle kesin tanıyı koyuyoruz. Ama o en kötü, en az rastlanılan şey aslında. Evet, çünkü genelde dediğiniz gibi biraz önce de o ağrı herkeste olacak. Evet, herkeste bir kere aklımıza yazalım. Evet. Yaş sınırı da yok aslında, yani 25'te de ağrıyan olabiliyor, 70'te de ağrıyan olabiliyor. Aynen öyle. Bu sporun gençlerimiz arasında aslında bu ara yaygınlaştığını ben polikliniğimden kendim de fark ediyorum. Spor yaptıkça, özellikle squat, lunge gibi hareketleri arttırdıkça bu diz ağrısının artması kaçınılmaz. Bir de kendi kendilerine yapmamaları lazım. Özellikle o sporlarda mı sıkıntı var? Evet. Çömelerek yaptığımız, dizimizin üstüne ağırlık verdiğimiz, merdiven çıkmak gibi hareketleri fazla yaptığımız zaman dizimizde ağrı kaçınılmaz bir hal alır zaten. Dediğiniz gibi squat mesela bu ara çok popüler. Tabii ki çok iyi bir egzersiz ama dikkatle uygulanması gereken, zorlanılmaması gereken bir egzersiz. Ay, süper fikir verdiniz hocam. Peki kıkırdak olduğunda kıkırdak hasarları nasıl oluyor? Kıkırdak hasarları da işte aniden düşme, travma, kazalar olabildiği gibi bazen de işte yaşla nasıl saçımız ağrıyor, yüzümüzde derimiz, cildimiz bozuluyor, kıkırdaklarımız da zaman içinde bozuluyor. Bu olduğu zaman da tanıyı yine aynı muayene ve MR'la koyabiliyoruz. Peki kıkırdak hasarındaki tedaviyi nasıl planlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hocam siz de bilirsiniz ki bizde ilk başta hastalığı bir evrelemek lazım. Evet. Bunun evresine göre biz karar veriyoruz. Yaşına göre, hastanın talebine göre. Çok sportif, aktif insanlarda bu kıkırdak hasarı yüzeyelse, derin değilse onlara demin Burcu Hanım da dediği takviyelerle, gerekirse diz içine kök hücre, PRP gibi hastanın kendi kanından uyguladığımız iyileştirici materyallerle müdahale edebiliyoruz. Ama derinse, kemiğe kadar ulaşan ve büyük bir alansa bunu artık ameliyatla tedavi etmek gerekiyor. O kıkırdak kaybının büyüklüğüne göre kararımız değişiyor. Peki hafif bir kıkırdak kaybıysa böyle hani drillerle bir şeyler açarsınız, içerisi kanlanmasını sağlarsınız. Bravo. Ona mikro kırık diyoruz biz. Evet. Aslında orada vücuttan talep ettiğimiz şey buraya taze kan gelsin. Lütfen bu taze kan da azıcık da kıkırdağa benzeyen bir şeye dönüşsün diyoruz. O zaman demek ki minik hasarlarla böyle ufak diz ağrılarında hemen bir ortopediste koşarsanız aslında koruyabilir, kurtarabilirsiniz. Evet, uzatmamak lazım. Uzatmamak lazım çünkü istirahat çok önemli böyle durumlarda, o eklemin istirahate alınması.
Antiinflamatuar dediğimiz bu vücudun oraya kendi kendine hasar verebileceği inflamasyonu bastıran ilaçların kullanılması önemli. Böyle. Peki bu noktada oradaki hasarı MR'la ya da röntgenle görebiliyor musunuz? Yoksa direktman artroskopiyle girerek mi tanıyı koyabiliyorsunuz? Çoğu zaman MR ve röntgen yeterli oluyor. Ama ödem çok büyük olduğunda MR'ı tekrarlamamız gerekebiliyor bir 15 gün sonra. Şunu da hatırlatmak isterim. Büyük hasarlarda, kıkırdakla birlikte kemiğin de ayrıldığı büyük kopmalarda ameliyat ne kadar erken yapılırsa başarı şansı o kadar yüksek olur. Peki sadece artroskopiyle, yani o kameralarla evet, girdiğiniz kapalı ameliyatlarla dizindeki bu kıkırdak hasarını kurtarmanız mümkün olabiliyor mu? Yani genç yaşta nasıl koruyabiliriz? Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, kurtarmamız mümkün olabiliyor. Bunun için kaybolan kıkırdak dokusu için işte demin de bahsettiğim kök hücre, bunların değiştirilerek kıkırdağa çevrildiği hücre kültürlerinde üretilip tekrardan dizin içine nakledildiği ya da hastanın başka bir yerinden mozaik dediğimiz kıkırdakla kemik dokusunu alıp o hasarlı bölgeye naklettiğimiz ameliyatlarla bu dizi protezden kurtarma şansımız var. Çünkü en nihayetinde bu işin gideceği yer, eğer diz aşırı derecede aşınırsa, diz protezi dediğimiz dizin metal bir eklemle değiştirilmesi. Hocam sizin gibi çok değerli bir ortopedi uzmanını bulmuşken en çok aslında merak edilen, halkımızda da aynı şekilde çok da söylenen diz kireçlenmesi. Evet. Benim anneannemde de var sağ olsun. Ve çok da ağrı yaptığını biliyorum ben. Ovuldukça birazcık iyileşip ama 15-20 dakika sonra tekrar ağrılara boğulduğunu biliyorum. Bunun tedavisi nasıl oluyor? Yoksa tedavisi yok mu? Çok konuşuluyor bu. Ya şunu söylemem lazım. Kıkırdak dokusu kendini iyileştirebilen bir doku maalesef değil. Bu konudaki becerisi oldukça sınırlı. O yüzden aslında hepimizin kıkırdaklarımıza, özellikle dizde iyi bakmamız lazım. Yani bunun için kilo almamamız lazım, dizi taşıyan adalelerimizi kuvvetli tutmamız lazım. Az önce bahsettiğim gibi dizi çok bükerek onu zora soktuğumuz işlerden kaçınmamız lazım. Ama en neticesinde bu yaşlanmanın da bir doğal sonucu olarak dizlerimiz aşınabilir ve işte anneanneniz gibi kireçlenme meydana gelebilir. Aslında bu kireçlenmede oraya gidip bir kireç oturmuyor. O kıkırdaklar aşınarak eklemin içine dökülmeye başlıyorlar. Ona kireçlenme Ona deniyor. kireçlenme diyoruz biz. Bunu da yine işte hastalığın evresine göre biz 4 aşamaya ayırıyoruz. Birinci aşamada, ikinci aşamada ilaçlar veriyoruz. Üçüncü aşamada, ikinci aşama arasında diz içine iğneler yapabiliyoruz. Besleyici, iyileştirici özelliği olan şeyler yapabiliyoruz. Dördüncü aşama ise maalesef artık hiç kıkırdak kalmamış demek. O da diz protezi dediğimiz ameliyattır onun çaresi. Ben de direkt onun üzerinden gitmek istiyorum. Ne zaman hasta ameliyat edilir ve nasıl yapılıyor? Diz protezi ameliyatına ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Bu ne zaman berbere gideceğini bana soruyor musun? Hayır. Bu tamamen bir konfor ameliyatıdır. Evet. Kuaföre, berbere gitmek gibi. Bu sizin kendi kendinize karar vereceğiniz ve sizin hayat kalitenizin ne kadar memnun olduğunuzla alakalı bir konudur. Evet, belli bir yaş sınırı mutlaka korumaya çalışıyoruz. Çok genç hastaları yapmak istemiyoruz çünkü bu protezlerin bir ömrü var. Ama hayat kalitesi çok düşen, konforu arayan insanlar için ağrıyla artık bütün tedavilere yanıt vermeyen ağrılarla yaşamaktansa ve ağrı kesici içmesine rağmen ağrısı geçmeyen hastalarda diz protezini öneriyorum. Bu kastettiğim 4. evre ve 50 yaş üstü hastalar buna ciddi adaylar. Peki bu ameliyatta çok ağrı oluyor mu hocam? Ya da kaç gün hamile kalıyor hastanede? Valla dürüst olmak gerekirse ilk gece çok ağrılı oluyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz bunu kesmek için. Zaten genellikle spinal epidural dediğimiz hocam belden uyuşturulmalarla yapılıyor ve bu daha sonra ameliyat sonrası da devam edebiliyor ağrıyı kesme halimiz. Ama en fazla 3 gün dişleri sıkması gerekiyor. Yani 2-3 günün sonunda ağrı tamamen bitiyor. O genelde her ameliyatta var. Allah korusun sağlığımız yerinde olsun ama Tabii. genelde bir sağlığımızı yitirdiğimizde ameliyatlarda birazcık tabii ki çekeceğiz. İlk gece o kadar zor oluyor İlla gerçekten. ki. Aynen. İlk Peki gece bu zor. ameliyatın riski var mı hocam? Tabii yani aslında bu ortopedinin en büyük ameliyatlarından oldukça sık yapılmasına rağmen kanamanın olduğu, bacakta pıhtı dediğimiz hocam derin ven trombozun riskimiz çok fazla. Korkutuyor bizi, risk çok fazla değil ama
Ama bizi en çok korkutan ve en sık da karşımıza çıkan şey enfeksiyondur aslında. Yani protez enfeksiyonu baş etmesi biraz zor bir konudur. Çok daha zormuş, ben yaşadığım için söylüyorum anneannemde ve 3 kere falan aynı yerden ameliyat geçirdi Aynen şu öyle. anda. Tekrarlayan ameliyatlara gebe bir komplikasyondur enfeksiyon. Onun içinde işte hem doktorun hem hastanın alması gereken önlemler var. Peki iki ayağı beraber yapılabilir mi? Yapılabilir. Hastanın bu konudaki tek şeyi, hastanın talebi 2 tane anestezi uzmanının izin vermesi gerekiyor. Çünkü daha çok kan kaybı, hastayı daha çok genel olarak yorabilecek bir işlem. Anestezi uzmanı hastanın bu operasyona hazır olduğunu düşündükten sonra ve hastada talep ediliyorsa yapılabilir hikaye. Peki ne kadar sürüyor diz başı mesela? Her diz ne kadar sürüyor ameliyat Ya süresi? tabii tecrübeyle değişmekle birlikte 1 saat kadar diyebiliriz. 1 saat kadar. 1 İki diz saat, 1 olursa saat iki 15 dakika diyebiliriz. 2 diz olursa 2 saat kadar sürüyor. 2 saat, 2,5 saat. Peki hastalara kan vermeniz gerekiyor mu? Muhakkak gerekiyor. Muhakkak gerekiyor. Yani rutin siz olarak. işin cerrahi tarafında Evet. olduğunuz, bizde kanama kontrolü çok yapılamıyor kemikten, Tabii. mümkün değil o. Tabii. Yani belli bir damarı yakmak vesaire, onu tutmak, kanamayı durdurmak çok zor. O yüzden ister istemez bir ünite dediğimiz böyle bir 300 cc kadar bir Kan kanama vermek oluyor her diz gerekiyor için. hastalar için. Hocam, bu protez ameliyatını yaptıktan sonra, yani protez kişiye takıldıktan sonra MR çekilebiliyor mu o kişiye tekrar? Çekilebilir. Herhangi bir sıkıntıları Evet, olmaz. uzun yıllardır ortopedik implantların hepsi MR uyumludur. Bu konuda endişe etmeye gerek yok. Ama hastanın yaşam kalitesini çok düzelten bir şey. Evet. Evet. Onu Yani sonuçta yürüyemeyen ya da merdiven çıkamayan, şiddetli ağrılar çeken, namaz kılamayan, ne bileyim bir sürü Evet, bir sürü yani problem yaşayan. sayısız çalışma var bu konuda. Bu diz protezi ve kalça protezi diyeyim. Evet. Bence ortopedinin de değil, tıbbın en başarılı ameliyatlarıdır. Çünkü gerçekten hasta memnuniyetiyle ilgili yapılan sayısız araştırmada %90'lara varan hasta memnuniyeti var. Evet, çok güzeldi gerçekten. Dinlemeye doyamadık, yetmedi, program gibi oldu. Ağzınıza Çok teşekkür sağlık ederim, hocam. çok naziksiniz. Çok Siz de- teşekkürler. Tekrar bekleriz vallahi. Konular çok önemli. Umarım. Birçok kişinin de bundan dolayı çok fazla rahatsızlığı var. Onun için sizleri tekrar bekliyoruz. Umarım azıcık da olsa faydamız Olur olmuştur. mu öyle şey? Çok teşekkür tekrar ederiz. çok sağ olun. Evet efendim, bugünkü konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Hüseyin Emre Akdeniz'iydi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.